Tarih 18 Mart 1997. Bir kadın, kocası ve bir başkası. Anlaşılmaz bir ilişkiler yumağı ve korkunç bir son. 3 insan, biri kadın, 2 erkek. İnanılmaz bir ilişkiyle başlayan ama dehşetle son bulan bu hikayede yaşamları hiç ummadıkları bir anda kabusa dönüştü. Crime Stalker. Sarsıcı olaylar. Şengül genç bir köylü kızıydı. Hayallerinde hep büyük şehirler vardı. Yaşamın köyün dışında bir yerlerde olduğuna inanıyor ama oraya ulaşmanın zor olduğunu biliyordu. Babasının baskısıyla büyümüştü. Sevdiği bir adamla kaçmak istediğinde babası buna izin vermedi. Ve sonunda çok sevdiği o adamı babasının kurşunlarıyla kaybetti. Sevdiği mezara, nefret ettiği babası ise hapse girdi. Şengül genç yaşında bir başına ortada kaldı. İlk tanışmamız geçen sene 2 bayram arasıydı tanışmamızda. O zaman işte kötü yola düşmüş kendisi. Yani bizim tanıdığımızda da öyleydi. Öylelikle bir beraberliğimiz oldu bizim. Köyde dedikodular artınca amcası Şengül'ü yüklü bir başlık parası karşılığında Metin Bakır'la evlendirmeye karar verdi. Ne fikri sorulmuştu ne de onun için bir düğün yapılmıştı. Daha önce hiç görmediği, tanımadığı bir adama verilmişti. Artık 21 yaşında, olgunluğa erişmiş bir kadındı. Ama evlilik onun için bir kurtuluş değil, yeni acıların habercisi oldu. Kendisinin söylediği beni bu hayattan kurtarın. Oysaki bir kurtuluşu yoktu. Kocasına itaat etmek ve ona hizmet etmek zorundaydı. Anlatılanlara göre evlendiği adam tuhaf biriydi. Yetişkin olmasına rağmen hala içinde babasına dair derin bir korku taşıyordu. Evde oturdukları bir anda kayınpederi ansızın çıka gelir, oğlunu herkesin önünde döverdi. Şengül, eşinin babasının otoritesi karşısında bu kadar ezilmesine bir türlü anlam veremiyordu. Babası tarafından sürekli aşağılanan, hor görülen Metin Bakır ise içinde biriktirdiği tüm ezilmişliği karısından çıkarıyordu. Üzerine çiş yaptığını, işte yatağa bağlatıp, yani divana bağlatıp, sandalyeye bağlatıp kendinin çeşitli garip hareketler yaptığını. Yine evde vakit geçirdikleri bir gün Metin'in babası ansızın eve gelerek huzursuzluk çıkardı. Genç çift daha yeni evliydi ancak baba bir an önce torun sahibi olmak istiyordu. Metin henüz çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini belirterek eşinin de aynı fikirde olduğunu söyledi. Şengül bu konuşmaları sessizce dinlerken az sonra yaşanacakların gerginliğini hissetmişti. Kayınpederinin bir anda sinirlenip Metin'in üzerine yürümesiyle olaylar çığırından çıktı. Bu kez de tıpkı yıllar önce yaptığı gibi belinden çıkardığı kemerle oğlunu dövdü. Şengül yaşananlara inanmakta zorlanıyordu. Eşini kurtarmak istiyor ama korkusundan harekete geçemiyordu. Metin, vücuduna inen her kemer darbesinde acıyla kıvranırken gözleri korku içinde bembeyaz kesilmiş eşine çevrilmişti. Baba, oğlunu dövdükten sonra hakaretler savurarak evi terk etti. Metin uzun süre bir köşede sessizce ağladı. Şengül kocasını teselli etmek için yanına gitti ve saçlarını okşayarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Zaman hayli ilerlemişti. İkisi birlikte yatağa uzandılar. Ancak tam uykuya dalacakları sırada Metin'in üzüntü anlarında tekrar eden rahatsızlığı yeniden baş gösterdi. Genç kadın bu duruma artık alışmıştı. Metin'in yaşadığı bu rahatsızlık her ne kadar ona zor gelse ve içinde buruk bir tiksinti yaratsa da yine de eşine destek olma sorumluluğunu taşıdığını hissediyordu. Sessizce kalkıp yatağı temizledi. Ardından yeniden uyumak ümidiyle yastığa başını koydu. Ancak çok geçmeden kısa bir süreliğine daldığı uykusu tekrar bölündü. Şengül uyuduktan sonra Şengül'e saldırdığını, yani beraber olmak istediğini zorla. O gece kocasının her isteğine boyun eğen Şengül, ertesi gün Metin'e hiç beklemediği bir teklifte bulundu. Bu evi birlikte terk edip kaçmak. Bu düşünce Metin'i hem şaşırtmış hem de heyecanlandırmıştı. Başta tereddüt etse de sonunda Şengül'ün kararlılığına ikna oldu. Hiç kimseye haber vermeden sessizce evden ayrıldılar. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra Şengül içten bir ihtiyaç hissederek bir zamanlar birlikte olduğu Nazmi Karademir'i arama gereği duydu. Nazmi, Metin tarafından da tanınıyordu.
Hatta evlendikten sonra birkaç kez evlerine gelmişti. Giriştikleri bu belirsiz ve zorlu macerada kendilerini yalnız hissettikleri için onun varlığına ihtiyaç duyduklarını düşündü. Birlikte yola çıktıklarında ilk durakları bir otel odası oldu. Evet, üçümüz bir odada kaldık. Oradan zaten 9.30 gibi falan ayrıldık otelden. Aynı yatak. Yattık. Aynı yatakta geçtik. Yani alkolün etkisiyle bir sefer beraber olduk. Tekrar telefon ettiler. Otele gelmemi istediler yine. Gittim yani otele gittim yanlarına sabahleyin. Bir o zaman bana para verdi 100 mark. Bunu dedi bozduruver. Biz dedi Bursa'ya gideceğiz, akrabalarımız var. Anlattığına göre Nazmi paranın bir kısmını kendisi için aldı. Genç adam Şengül'e Bursa'ya gitmek istemediğini ve artık bu ilişkiyi sürdürmek yanlısı olmadığını söyledi. Nazmi Karademir'e göre Şengül buna oldukça içerlemişti. Genç çift Nazmi'den ayrıldıktan sonra Bursa'ya gitti. Neden bu şehri tercih ettikleri tam olarak bilinmiyordu. İddialara göre ailelerinden uzaklaşmak istiyorlardı. Ancak Bursa'da izlerini sürebilecek akrabaları vardı. Bu yüzden izlerini kaybettirmek için uygun bir şehir sayılmazdı. Şehre vardıklarında bir taksiye binip caddelerde dolaşmaya başladılar ve kalabalığın içinde kaybolup gittiler. Gün batmak üzereydi. Uludağ eteklerinde, teleferiye yakın bir piknik alanında insanlar güzel havanın keyfini çıkarıyordu. Ancak hemen arkasındaki ormanlık arazide korkunç şeyler yaşanıyordu. Her şey bir ağacın gölgesine saklanmıştı. Ormanın sessizliğine gömülen sır hala aydınlanmayı bekliyordu. Bekçi Mehmet Polat arazideki rutin kontrollerini yaparken ağaçların arasında bir karaltı fark etti. Biraz daha yaklaştığında siyah bir poşet gördü ve karşılaştığı manzara karşısında dili tutuldu. Kafasına naylon torba geçirilmiş bir erkek cesedi yerde duruyordu. Fail ya da faillerin hala yakında olabileceğini düşünen Mehmet Polat, büyük bir korkuyla bölgeden koşarak uzaklaştı ve jandarma karakolunu arayarak olayı bildirdi. İhbarın ardından hızla olay yerine intikal eden jandarma ekipleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. Bir erkek cesedi, elleri ve ayakları arkadan ağaca bağlanmış, başına poşet geçirilmişti. Pantolonu çıkarılmıştı. İlk incelemelerde kurbanın üzerinde kimliğini belirleyebilecek hiçbir belgeye rastlanmadı. Bu durum cesedin kimliğini gizlemek amacıyla bazı izlerin kasıtlı olarak silinmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Cesedin pantolonunun sıyrılmış olması ve olay yerindeki bulgular kurbanın cinsel ilişkiye zorlanmış olabileceği şüphesini doğurdu. Ancak bu durumun kesinleşmesi için adli tıp incelemeleri bekleniyordu. Olay yerinde yapılan detaylı araştırmalarda bir otobüs bileti bulundu. Bu bilet soruşturmada önemli bir delil oldu. Jandarma bileti Bursa otogarına kadar takip etti ve biletin Kütahya'nın Sofu köyüne kayıtlı kişiler tarafından alındığını tespit etti. Bursa jandarması Kütahya jandarması ile irtibata geçerek köyde kayıp birileri olup olmadığını sordu. Gelen bilgiye göre Metin ve Şengül adlı 2 kişi birkaç gün önce ortadan kaybolmuştu. Yapılan araştırmalarda bu çiftin önce Balıkesir'e ardından Bursa'ya geldiği öğrenildi. Ancak Metin'in cansız bedeni bulunmuştu. Şengül'ün ise nerede olduğu hala bilinmiyordu. Nilgün Eczanesi'nden alınmış 230 bin liralık bir satış fişi ve 2 ayrı otobüs bileti de olay yerinde bulunan diğer delillerdi. Yıldırım jandarma ekipleri tüm ipuçlarını büyük bir titizlikle değerlendirdi. Genç adam kimdi? Katil ya da katiller onu neden hedef aldı? Cinsel saldırı iddiası doğru muydu? Şengül nerede? Tüm bu soruların yanıtları olayın iç yüzünü ortaya çıkaracak ipuçlarında gizliydi. Nilgün Eczanesi'ne ait bulunan fişin takibi yapıldığında önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Eczane yetkilileri Şengül'ü fotoğraflardan hemen tanımıştı. Genç kadın o gün eczaneye gelmiş ve eczacıdan fare zehiri istemişti. Evde fareler var demişti. Aldı gitti yani. Şengül ortada yoktu. Ama intihar da etmemişti. Metin Bakır'ın öldürüldüğü gün genç kadın sevgilisi Nazmi Karademir'i aramış ve onunla buluşmak istediğini söylemişti. Hayır, ev telefonu gibi değildi. Gelen telefon. Ankesörlü telefon da değildi tahminim yani. Belli oluyor zaten. Telefonda da belli oluyor. Hayır, ev telefonu gibi değildi. Gelen telefon. Ben o zaman şaşkındım zaten.
geldi bana. Yani telefonu çevirince ben şaşkınım. Yani bir araç Geçirdi. telefonunu. Taksici Şengül'ü önce bir kuaföre bırakmıştı. Fotoğrafı gören kuaför çalışanları onu hemen tanımış ve daha önce geldiğini doğrulamışlardı. İlk defa geliyordu. Değişiklik istediğini söyledi. Bayağı bir değiştirin dedi, yani bize bıraktı. İlk defa Şengül kuaförden çıktıktan sonra tekrar aynı taksiye binmişti. Genç kadın Akdeniz Otel'e yerleşmişti. Jandarmanın yürüttüğü araştırmalar sırasında otelin kayıt defterinde Şengül Bakır adına yapılmış bir giriş tespit edildi. Otelde kalan 2 kadından biriydi. Bu durum ahlak masasının dikkatini çekmişti. Onu şüpheli bulmalarının nedeni ise yalnızca bu değildi. Genç kadının üzerinden kocasına ait nüfus cüzdanı çıkmıştı. Bu detay soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Kaldı bu da öyle mi? 3 gün kaldı. Peki nasıl bir kızdı? Yani sizin gözlemleriniz ne oldu? Tedirginlik var mı? Vallahi biz tedirgin. Abi bir dakika ben otelin sahibiyim. Ha buyurun. Ama ben hiç yer tedirgin anlamadım. Ben otelin sahibi bayan burada oturdu. Bilmiyorum ben şimdi Tek başına mı kaldı? tek başına. Jandarma ekipleri elde ettikleri ipuçlarını dikkatle inceliyor, soruşturmada hızla ilerliyordu. Kısa süre sonra Kütahya'dan getirilen Şengül Bakır ve Nazmi Karademir'in sorgulanmalarıyla cinayet aydınlatıldı. Savcılık, Şengül Bakır'ın itirafları doğrultusunda kocasını planlayarak öldürdüğüne kanaat getirdi. Şengül'ün ifadesine göre cinayet işleyeceği günü çok önceden belirlemişti. O gün genç kadın eşi Metin'le ciddi bir tartışma yaşamıştı. Metin, Şengül'den altınlarını geri vermesini istemişti. Bu istek aralarında büyük bir gerginliğe neden olmuştu. Tartışmanın ardından karı koca uzun bir süre birbirleriyle konuşmadılar. Önce urgan aldım. Sonra fare zehirini aldım. Urganı Nereden aldın fare zehirini? Yetmemez diye. Ben yukarı çıktım. Altılamı serdim. Fare zehirinden meyve suyun içine attım tekrar. Şengül tüm bunları büyük bir soğukkanlılıkla planlıyor ve uyguluyordu. Genç kadın aslında sadece eşine değil kendisine de yönelik bir hazırlık yapmıştı. Hazırladığı karışımı 2 meyve suyuna da eklemişti. Ardından Metin'i yanına çağırdı. Metin başlangıçta gelmek istemedi. Ama sonunda ikna olup eşinin yanına gitti. Para gösterdim. Zaten paraya dayanamam. Meyve suyunu önce kendisi içti. Ardından bardağı eşine uzattı. Metin meyve suyunu bir dikişte bitirdi. Şengül bir süre bekledi. Ancak bünyelerinde hiçbir değişiklik olmaması onu şaşırtmıştı. İkimize bir şey olmayınca Metin dedim, benim ilişkiye giremem dedim. Bu teklif Metin'i keyiflendirmişti. Genç kadın önce etrafına göz gezdirdi, ardından daha sakin bir yere doğru yürümeye başladı. Şengül, Metin'in elini tutmuştu. Genç adama bakışlarıyla eşlik ediyor, onun dikkatini tamamen üzerinde topluyordu. Sonra oturdu buraya, pantolonu indirdi. Ellerini cebinden çıkardığım şeyi silahına bağladım. Şengül, kocasının cebinden çıkardığı ayakkabı bağı ile genç adamın ayaklarını da bağladı. Zaten her zaman kendisini bağlardı o. Zaten Bu çiftin daha önce de denediği bir fanteziydi. Metin anın etkisine kapılmıştı. Misin dedim. İlişkiye biraz diye tam değil. Olmadı dedi. Şengül'ün ağzından işleyeceği cinayetin itirafları döküldü. Metin dedim. Seni boğacağım ben. Özür dilerim dedim. Boğ dedi. Ama sesini hiç çıkarmayacağım dedim. Manyaklaştım bir şey yapma başladı. Ondan sonra ağzını bağladım. Sesini çıkarmak için. Neyle bağladın? Benim işletle bağladım. Metin yaşananları her zamanki oyunlardan biri sanmıştı ama çok geçmeden durumun farklı olduğunu fark etti. Şengül sıkıca bağladığı eşarpla Metin'in nefesini kontrol altına aldı. Ardından ellerini boğazına doğru götürdü. O an içindeki yılların birikmiş acısını dışa vuruyordu. Metin ise yaşama tutunmaya çalışıyordu ama artık gücü kalmamıştı. Bir dakika olan gibi nasıl? Bir dakika. Sadece bir dakika. Ondan sonra şimdi geçirdim. Elindeki bir miktar para ve altınla yeni bir işe girip yeni bir hayata başlamayı umuyordu. Ormandan uzaklaştı, yola çıktı ve bir taksi çağırdı. Kuaföre gidip saçını yaptırmak istiyordu. Ama kurtuluş umudu kısa sürdü. Özlediği hayata ulaşamayacaktı. Çünkü planladığı her şey birer birer suya düşmüştü. Yakalandığında yazgısına ağlıyordu. Genç kadının sevgilisi Nazmi Karademir ise azmettirici bir rolü bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Oyun bitmişti artık.
Şengül belki de hayatında hiç tatmadığı bir sevgiyi ararken geri dönüşü olmayan bir yolun içine sürüklenmişti ve bu yolun sonu karanlık bir trajediyle sonuçlandı. Şengül'ün hayalleri karanlık bir trajediye dönüşürken yaşananlar bir kez daha insanların yaptıkları seçimlerin ve içinde bulundukları koşulların hayatlarını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Şengül'ün yaşadığı acılar ve sonunda gerçekleşen cinayet, toplumdaki baskıların, sevgisizliğin ve çaresizliğin nelere yol açabileceğini düşündürüyor. Bu olay, adaletin yerini bulmasıyla sonuçlansa da geride derin izler bırakan bir yaşam hikayesi olarak hafızalarda yer ediyor. Bir sonraki olayda görüşmek üzere.